Şimdiki örneğimiz örnek 211. Arduino kartının 8 numaralı pinle LED 7 numaralı pinle buton bağlayınız. Butona bastığınız müddetçe LED'i yakınız. Burada birden fazla çözümleri var. Orada detaylıca anlatmışım. Ama şöyle, bunu Opta'da, IDE'de programlayacaksak, örneğin ilk çözümüm bu. Burada bir tane bool durum diye değişken, yani bool formatında durum diye bir değişken oluşturmuşum ve buna 0 değerini atamışım. Bool'dan olmasının kastı şu: bu ya 0 ya 1 değeri alır. Void setup kısmına gelmişim. Burada birinci durum ledini, en üstteki yani led D0'ı output atamışım. Giriş birinci inputunda, yani A0'ı da input olarak atamışım. Burada tutmuşum void loop'da durum, yani yukarıdaki değişkenime git demişim, digital read oku, A0'dan oku, A0 girişinden oku ve bunu digital write gel led D0'a yaz. Burada butona bastığımda normalde durum zaten 0. Butona basmıyorsam durum 0 olmayı sürdürecek. Butona basmadığımda durum 0 olduğu için led D0'ın durumu 0 olacak, yani yanmayacak. Butona bastığımda digital read'den, yani A0'ın durumunu okuduğunda bunu 1 olarak okuyup duruma atayacak ve bunu da LED'e, şurada normalde high low oluyor ya, durum bu sefer 1 olduğunda bunu 1 yapacak ve LED'i yakacak. Bunu gönderelim. Gönderdi. Hangi butondu hatırlamam lazım. Evet, buymuş. Bu değil. Bakın, bastığım sürece A0'a LED D0 çıkış veriyor. Şimdi aynı durumda demin A0'ı kullanmıştım. Şimdi üstündeki butonu kullanacağım. Aynı örneği niye çift çözüyorsun hoca? Bu butonun özel bir durum var. Bu BTN user dediğimiz üstündeki buton. Input seçmişim. Yine aynı. Git oku demişim. BTN user'ı duruma ata. 0 mı 1 mi? Ve bunu gel LED D0'a durum olarak yaz. Bunu biraz sonra çalıştırdığımda göreceksiniz. Üstündeki buton normal PLC IDE ile programlarken normal bir buton gibi çalışırken Arduino IDE ile programladığımda PAL/OFF buton gibi çalışıyor. PAL/OFF buton ne? Detayına girmeyeceğim. Ders notunun 28. sayfasında PAL/ON ve PAL/OFF butonların ne olduğunu açıkladım. Yani ters mantıkla çalışıyor. Bunu gönderip deneyelim. Şu anda program gitti. Buton olarak buton user'ı kullanıyorum orada. Yukarıdaki PAL/OFF olduğu için direkt çalıştırdı. Yani deminkinin tersini yapacak. Bastığım zaman sönecek. Bakın, basıyorum. Sönüyor. Şimdi iki önceki örneğe geri geldim. Bunu biliyorsunuz. Bu örnekte butona bastığınız sürece çıkış verir. Yani normalde açık kontak peşine sanki bobin konmuş gibidir. Peki normalde kapalı bir kontak haline getirmek istersek ne yaparız? Bu sefer terslememiz lazım. Bakın, şu ünlemi koyduğumda durum oku diyorum. Digital read A0 oku. Ama bunu tersle, yani 0 okuyorsa bu artık duruma 1 olarak aktarılır, atanır. 1 olarak okuyorsa bu duruma terslendiği için 0 olarak atanır. Git bunu LED D0'a bu durumu yaz. Yani 0 veya 1 olma durumunu. Yani iki önceki örneğimizin buton durumu tam tersi olarak çalışacak. Bunu burada da tersleyebilirsiniz. Tamam. Şurada da tersleyebilirsiniz. Bu sefer okudu. A0 1 olarak okuduysa durumu 1 dedi ama burada durumu değil dedi, tersledi 0. 0 olarak okuduysa durumu geldi buraya, durum 0 yazmadı, değil dedi, tersledi 1 olarak yazdı. Burada değil de ben şurada kullanmayı tercih ediyorum. Bunu gönderelim. Şimdi A0 buton durumunu okuyup değillediğim için LED yanıyor. Şu anda buton 0 ama değil diyor, 1 yapıyor, LED'i yakıyor. Bastığımda sönecek. Yani burada BTN user'ın PAL/OFF olmasından kaynaklı olarak yaptığı işi PAL/ON bir girişte ben direkt şurada değilleyerek yaptım. Bu mantığa devam edeyim. Şöyle bir örneğimiz var. Şimdi de LED üzerindeki LED'i kullanıyorum. Durumu zaten burayı biliyorsunuz. Değişken atadım 0. İçine de değer yazdım. LED built-in, bu üstündeki tek LED, çift renkli tek LED vardı. Onu yeşil yakan. LED R onu kırmızı yakan. Bu ikisini de output demişim ve butonu kullanmışım. Şimdi normalde durum demişim. Git butondan oku. Bunu normale çevirmek istiyorsanız, yani bu butonu normal gibi kullanmak istiyorsanız şuraya şunu ilave edersiniz, değillersiniz ama mevcut durumuyla kullanıyorum. Şimdi
normalde butona bastığınızda burada değilledim. Buton user'ın durumunu yeşil LED'e koyması lazım. Onu değilledikten sonra, tersledikten sonra o durumda kırmızı LED'e ataması lazım. Yani yanması ya da sönmesi durumuna göre. Ama bunun fiziksel durumundan dolayı butona basmıyorsam yeşil LED yanacak. Çünkü butona basmıyorsam bunun durumu nedir normalde? 0. Ama PALOP olduğu için 1 gidecek yeşil LED'i yakacak. Değilleyecek 0 ile kırmızıyı yakacak. Eğer butona basıyorsam durumu 1 olacak ama PALOP kullandığım için 0 olacak. Yeşili söndürecek, 0'ı değilleyip 1'leyecek ve bu sefer de kırmızı LED'i yakacak. Bunu gönderelim. Gönderdim. Şu anda PALOP olduğu için normalde butona basıldığında yeşil yanması lazımdı ama butona basıldığında kırmızı yanıyor, bırakıldığında yeşil yanıyor. Şimdi normalde sadece butona basıp bir iş yaptırıyorsanız duruma bakıp dijital read'den o durumu götürüp LED'e atamak kolay. Ama bu butonlarla ben farklı işlemler yaptığım için butonları if sorgusuna sokmanız lazım. Durum diye bir değişken oluşturmuşum. İçine 0 demişim. Bool olarak yine 0-1 olarak gözükecek. LED D0 durum LED'ine output yapmışım. A0'ı da input yapmışım girişi. Daha sonra gelmişim durumu oku demişim. A0'dan digital read. Eğer durum high'sa yani 1 ise basılmışsa digital read if LED D0'ı high yap demişim. Diğer olasılık yani bunun high olma olasılığının diğeri low'dur. Low'sa da demişim LED D0'ı low yap demişim. Bir daha if sorgusu açmanıza gerek yok. If durum eşit low'sa işte digital read LED D0 low yazmanıza gerek yok. If else böyle bir iş yapıyor. If'te bu şart varsa bu şartı geliyor buraya giriyor, gerçekleştiriyor. Yoksa else'e sıçrıyor. Bu şartı oluşturuyor. Burada iki tane olasılık var durumda. Ya 0 ya 1. High ya da low. O nedenle şartlardan biri bu. İkincisi de bu. Eğer 5-6 şartınız olsaydı daha sonra göreceğiz. If'leri peş peşe dizerdiniz. Bunu gönderiyorum. If sorgusuyla yaptığımız birinci örnek bu. Bastığımız sürece yanıyor. Yine bu da aslında aynı örnek. Sadece yukarıda durum vardı. Durumu ortadan kaldırmışım. Değişkeni yerine, değişkeni atadığım şeyi direkt kullanacağım. Yine LED D0 output, A0 input. Tamam mı? If demişim. Git digital read A0 oku. Eğer high'sa, basılmışsa yani 1 ise digital write LED 0'a, LED D0'a high yap, yak. Else diğer olasılık yani bunu okuduğunda A0'ı direkt if sorgusunun içerisinde okuduğunda digital read ile low görüyorsa else diğer olasılıkta LED D0 low. Bu da yine aynı işlemi yapacaktır. Gönderiyorum. If sorgusuyla yaptığımız ikinci örnek yine aynısı. Bir giriş bir çıkış uygulamaları videosu bu kadardı. Bir sonraki videoda